Herkese merhabalar. Şekerli ve Tuzlu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı hem de inanılmaz derecede güzel poğaça tarifi hazırladım. Buyurun tarife geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık su alıyorum. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket instant maya, dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta sarısını üzeri için ayırdım. Kapalı olacak şekilde ayıralım lütfen. Daha sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum ve unumu ilave ediyorum. Lütfen onu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toplam olarak 4,5 su bardağı un kullandım ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Daha sonra elimle güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle tabağın içerisine toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlayacağım. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Poğaça hamuru ne kadar yumuşak olursa bir o kadar güzel pofuduk poğaçalar elde etmiş oluruz. Hafiften ele yapışan bir hamur elde ettim. Bu poğaça tarifini arkadaşlar dilerseniz kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir tarif. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay. Farklı tarifleri seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemelisiniz. Hamurumu toparlıyorum. Sizlere hamurun kıvamını göstereyim. Hamurumu bu aşamada hiç bekletmiyorum. Hemen rulo şeklinde yapıyorum ve daha sonra 16 eşit parçayı kesiyorum. Poğaçalarım orta boyuttaydı. Dilerseniz daha fazla elde edebilirsiniz. Kestiğim parçalardan gelişigüzel beze yapıyorum. Beze yaparken elimizden geldikçe güzel olmasına özen gösterelim. Bu sayede güzel bir poğaça elde etmiş oluruz. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve daha sonra tezgahımın üzerini hafif bir şekilde unluyorum. Sadece pasta tabağının büyüklüğünde bezemi açıyorum. Bezemizi fazla büyütmemize hiç gerek yok. Pasta tabağının büyüklüğünde açıyorum. Hepsini açıyorum. Aynı bu şekilde, aynı bir yöntemle. Ama açarken hafif bir şekilde un kullanmaya dikkat ediyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmamaya özen gösterelim. Aksi takdirde hamurumuz sertleşecektir. Uygun bir tabağın içerisine biraz sıvı yağ sürüyorum. Ve daha sonra açtığım bezeleri ara katlarına yağ sürerek üst üste getiriyorum. Mutlaka her tarafına gelecek şekilde sıvı yağımızdan sürelim. Bu aşamada yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Tam da bu kısma kadar izlediyseniz beni, videomu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Yorum kısımlarına bırakabilirsiniz. Videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. 2 grup halinde yaptım arkadaşlar. 8 tane bir tarafa ve 8 tane diğer tarafa. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Son katını da sıvı yağımı sürdükten sonra sadece 15 dakika bekletmemiz yeterli. Üzerlerini kapalı olacak şekilde beklettim bu arada. Sizlere göstereyim. Gerçekten hiçbir şekilde yapışma yok.
Bu şekilde beklettiğimiz için hamur zaten kendi kendine açılıyor. İnanılmaz derecede kolay bir poğaça tarifidir. Ve aynı zamanda böyle gerçekten tel tel ayrılıyor. Çok lezzetli. Özellikle bu tarz poğaçalar çok güzel oluyor. Bir tane bezemi alıyorum. Çalıştığım tezgahın üzerini sadece sıvı yağla yağlıyorum. Daha sonra bezemi alıp açıyorum gördüğünüz şekilde. Gerçekten sanki mayasız bir hamur açıyoruz. Hiçbir şekilde yırtılma da olmuyor. ...100 gram kadar tereyağı erittim. Sadece gördüğünüz şekilde üzerine damlatıyorum. Hiç fırça yardımıyla sürmemize gerek yok. Ve artık poğaçamıza şeklini veriyorum. Bu sayede poğaçalarımız tel tel ayrılacaktır ve nefis olacaklar. Şekli de gerçekten oldukça güzeldir. Artık poğaça şeklini veriyorum. Özellikle bu kısımları sizlere biraz yavaş göstermeye çalışıyorum ki daha net olsun. Gerçekten hiç pişmeden bile poğaçanın şekli muazzam görünüyor. Sizler için hemen bir tane daha hazırlayayım. Gerçekten hamuru özleştirerek yoğurursanız ve hamurunuzu sert yapmazsanız eminim ki Allah'ın izniyle sizler daha güzel yapacaksınız. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Aynı şekilde diğer bezemi açıyorum ve daha sonra poğaçanın şeklini veriyorum. Sizce bu poğaça tarifi kolay mı, zor mu? Lütfen fikirlerinizi benimle paylaşın. Bütün poğaçalarımı aynı bir şekilde, aynı bir yöntemle hazırlayıp bitirdim. Hazırladığım poğaçalarımı tepsimin içerisine alıyorum. Poğaçalarımın üzerini kapatıyorum ve daha sonra 30-45 dakika arası mutlaka mayalanmayı bırakıyorum. Bu aşama çok önemli. Tepsi mayasını verdikten sonra üzerine ayırdığımız yumurtanın sarısını ve kemik kaşığı süt ilave edip güzelce çırpıp poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Nazik bir şekilde sürmeye özen gösterelim. Havalarını almayalım. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınıma gönderiyorum. Üzerleri nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Gerçekten hem şekli hem de tadı oldukça lezzetli. Bu poğaça tarifini sizler de deneyin. İç kısmında özellikle hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Tam aksine tel tel ayrılıyor. Hepsi birbirinden güzel. Bu güzel tarifin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.